Uzak bir diyarda çok merhametli bir kral ile kraliçenin dünyalar güzeli bir kızları dünyaya geldi. Sarayda büyük bir şölen hazırlandı. Tüm ülke bu minik prensesin gelişini neşeyle kutlamaya başladı. Kral ülkedeki tüm perileri davet etti. Her biri bebeğe özel ve sihirli hediyeler vermek için geldi. İlk peri prensese eşsiz bir güzellik verdi. Cildi gül yaprağı gibi yumuşak ve gözleri parıl parıldı. İkinci peri ise ona nezaket ve zeka diledi. Kalbi her zaman sevgiyle dolu bir genç kız olacaktı. Şölen devam ederken davet edilmeyen kötü kalpli ve yaşlı bir peri aniden salonun ortasında belirdi. Kötü peri kendisinin unutulmasına çok sinirlenmişti ve intikam almak için herkesi korkuyla süzdü. Prenses 15 yaşına geldiğinde parmağına bir çıkrık iğnesi batsın ve hemen oracıkta ölsün dedi. Saraydaki herkes dehşetle sarsıldı. Kraliçe gözyaşlarına boğuldu ve büyük bir sessizlik hakim oldu. Henüz dileğini söylememiş olan son iyi peri öne çıktı ve bu korkunç laneti yumuşatmak için konuştu. Prenses ölmeyecek. Sadece 100 yıl sürecek çok derin bir uykuya dalacak ve bir prens de uyanacak, dedi. Tabii sen de videoyu beğenirsen. Kral korkusundan ülkedeki bütün çıkrıkların toplanmasını ve bir meydanda yakılmasını sertçe emretti. Teşekkürler hanımefendi. Devam edeceğiz. Rica ederim asker, köy için. Hızlı olun kardeşlerim. Koca bir dağ gibi yığılan çıkrıklar dev bir ateşte yakıldı. Artık prenses için hiçbir tehlike kalmamıştı. Yıllar hızla geçti. Prenses sarayın içinde herkesten sakınarak ama neşe içinde büyüyüp genç kız oldu. Prenses gerçekten de perilerin dilediği gibi akıllı, nazik ve tüm hayvanlar tarafından çok sevilen biriydi. Hoş geldiniz. 15. yaş günü gelip çattığında sarayda yine büyük bir kutlama hazırlığı telaşı başlamıştı. Meraklı prenses daha önce hiç görmediği gizli bir kule kapısını fark etti ve merdivenleri tırmandı. Kulenin en tepesinde yaşlı bir kadının garip bir alette ip eğirdiğini gördü ve yanına yaklaştı. "Bu dönen şey de ne?" diyerek elini uzattı ve iğne parmağına değer değmez olduğu yere yığıldı. O an sadece prenses değil, saraydaki kral, kraliçe, aşçılar ve hatta hayvanlar bile uykuya daldı. Şatonun etrafını devasa dikenli teller ve aşılmaz çalılar sarmaya başladı. Şato adeta kayboldu. 100 yıl boyunca şato sessizliğe gömüldü. İnsanlar bu gizemli yeri uyuyan güzelin şatosu diye andı. Bir gün başka bir diyardan cesur bir prens bu efsaneyi duydu ve şatoyu bulmak için yola çıktı. Prens şatoya ulaştığında o aşılmaz görünen dev dikenler kendiliğinden açılıp ona bir yol verdi. Tozlu koridorlardan geçip kuleye çıktı ve orada dünyalar güzeli prensesi uyurken buldu. Prens, büyülenmiş bir şekilde prensesin elini tuttu ve ona sevgiyle eğilip nazikçe bir öpücük kondurdu. O anda 100 yıllık büyü bozuldu. Prenses gözlerini açtı ve karşısındaki prense gülümseyerek uyandı. Tüm saray aynı anda uyandı. Kuşlar öttü ve büyük bir düğünle sonsuz mutluluğa doğru yola çıktılar. Sevgi ve iyilik, en karanlık büyüleri bile bozabilecek kadar güçlü bir kalbin en parlak ışığıdır. Umut asla tükenmez. Sabırla beklenen her güzel gün, sonunda mutlulukla dolu bir sabaha uyanır.